Evet dostlar, yine bir cumartesi akşamı, yine Ziyaretçiler kanalındasınız. Öncelikle kanalımıza abone olmadıysanız, kanalımıza abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi ve lütfen emeği taşlandırmak için beğenmeyi, bir de en az 3 tane güzel yorum yapmayı, eleştiriniz varsa eleştirinizi yapmayı ama saygı çerçevesinde lütfen unutmayın. Bu hafta yine Büyükada gizemleri, Rum yetimhanesi, neler oluyor? Bu tüneller nedir? Buradaki oluşum nedir? Bunlarla ilgili öncelikle bir konuşma yapacağım. Daha sonra bu konuşmadan sonra 1,5 sene evvel yine bir Büyükada'da ruhban okulu olarak bildiğim fakat internette araştırdığımda hiçbir şekilde bununla ilgili bilgiye ulaşamadığım, kimine göre Büyükada İlköğretim Okulu, kimine göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul. 1,5 sene evvel dolaşmıştım. O zaman bu videoyu yapmıştım, çekimlerini yapmıştım. Çok garip gelmişti bana. Daha Büyükada Rum Yetimhanesi ve Büyükada Gizemleri yeni yeni araştırmaya başlıyordum. Bana ilginç gelen, videoda da izleyeceksiniz, içerideki öğrencilerin kullandığı eşyalar, sancaklar, İncil kitapları, yani milli eğitime bağlı bir okulda olmayacak bir takım objelerdi. Bu videoyu yapmıştım. O dönemler acaba böyle hani bir de araya müzikli, sessiz, sadece görsellerin olduğu bir video mu yapayım diye yapmıştım. Daha sonra bu videoyu yayınlamadım. Tabii bu zaman içerisinde Büyükada ile ilgili çeşitli videolar çektik biliyorsunuz. Geçen haftakini seyrettiniz. Sevgili Erkan Sevimli ile, sevgili Taner'le, Fatih Bayrak'la, birçok ziyaretçiler ailesinin üyeleriyle oralarda canlı yayınlar yaptık. Çektiğimiz videolarda değişik bilgilere ulaştık. Ve aşama sizlerin de yardımıyla, sizlerden gelen bilgilerle de bir takım olayların, burada bir gizemin olduğu kanaatine hepimiz hemfikir olduk. Bu arada en son video yayınlandıktan sonra, biraz sonra göreceğiniz, konuşmam bittikten sonra göreceğiniz bir takım mesajlar gelmeye başladı arkadaşlar. Acaba öncelikle bu mesajları birisi benimle dalga mı geçiyor, birisi beni tufaya mı düşürüyor diye düşündüm. Fakat yazışma şekillerine baktığım zaman bu bir dalga değil de değişik olabileceğini, ciddi olabileceğini düşünerek sadece ismini görüntüleyerek, telefon numarasını falan göreceksiniz. Bana bu konuyu kapatmam için kaç para istediğimden, biz sana farklı yerler verelim. Mesela çok önemli, Kınalıada ile Burgaz ada arasındaki tünelleri çekebilirsin. Ama yerini belirtmemek kaydıyla içerideki mahzenleri, içerideki zindanları çekebilirsin gibi mesajlar yazdılar. Tabii beyin jimnastiği yaptım, düşündüm. Nedir acaba, birisi dalga mı geçiyor dedim. Fakat baktım ki ciddi ciddi yazıyorlar. İşte genel kurul toplandı. İsimlerini falan hepsini göreceksiniz biraz sonraki mesajlarda. Video başlamadan evvel konuşmamın arkasından o mesajları okumanız için koyacağım. İsimleri, ben mesela şunu sordu bana, hani bilgi sahibi mi diye. Çünkü ben 1,5-2 sene evvel bu Rum Yetimhanesi'nin sorumlusu bir beyefendiyle görüşmüştüm. Kesinlikle çekim yapamayacağımı söylemişti. İzin veremeyeceğini söylemişti. Teşekkür ederim. O oranın, yani Rum Yetimhanesi'nin kilise tarafından, Ortodoks cemaati tarafından yetkilisi olduğunu çok iyi biliyorum. Onu sordum. Bana yazdığı mesajı okuyacaksınız. Hayır, o değişti. Onun yerine şu şahıs geldi diye de mesaj yazmış. Sonra baktım ki belli bir takım bilgileri, bir de mesajlaşmada en çok ilgimi çeken şey arkadaşlar, nasıl, ne yaptınız bilmiyorum, nasıl araştırdınız bilmiyorum ama doğru noktalara ulaşmışsınız. Ben mesela, onlar bana para teklif ettiler. Ben de onlara karşı cevap olarak şunu yazdım. Para değil de bana, dedim, bu bilgilerin doğru olup olmadığını söyleyeyim. Bu benim için yeter. İçimi soğutun dedim. Hani mesaj yazdım. Daha sonra tabii bunlar para teklif ettiler. 50 bin dolar teklif ettiler. İşte ben de onlara dedim ki 50 bin dolar ne ki dedim. Biz dedim bir salladım yani onun konuşmana. Baktım ki cevap veriyor. Sonra bu yazışmayı bitirdik. Şimdi onları ifşa edeceğim. Göreceksiniz. Daha sonra sevenlerimizden veya bilmediğim numaralardan, işte bu Büyükada çekimlerini bıraksan senin için iyi olacak, biz seni seviyoruz gibilerinden mesajlar almaya başladınız. Yani şunu anladım ki birileri, zaten videoların altına yorumlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Birçoğunuz şunu diyorsunuz: ya abi hani
çekiyorsun da ne çekiyorsun? Arkadaşlar bakın şimdi en son videoda biliyorsunuz ağacın arkasında kaybolan bir bayan. Yani bunu ben isteyerek çekmedim. İşte kiminiz buna kurgu diyorsunuz. Bazılarınız mesela yazıyorsunuz. İşte sen büyük bir cemaati zan altında bırakıyorsun. Arkadaşlar benim herhangi bir dinle, mezheple, cemaatle, ülkeyle, ırkla alıp veremediğim bir şey yok. Benim dinim bana diyor ki Allah katında herkes eşittir. Ben Büyükada'daki yapılan ritüeller doğru mu, gerçek mi? Burada bir takım oyunlar oynanıyor mu? Bu Rum yetimhanesi ne kadar özel? Evet, belli bir cemaat için bu yapı çok özel olabilir, saygı gösteriyorum. Ama sizlerin de bir açıklama yapması lazım. Lütfen sizlerden ricam bazı yorumlarınızı yaparken çok acımasızca davranıyorsunuz. Yani en azından düşünün, gecenin bir araları oraya gidiyoruz, bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Belki sizin mantığınızı el vermiyor olabilir, saygı gösteriyorum ama şunu unutmayın, bundan işte yıllar evvel birileri bir şey söylediğine inanmayanlar bugün doğruymuş diyebiliyorlar. Yani belki de burası ciddi bir araştırma yapıldığı zaman da ya evet bu Serhat arkadaşımız, ziyaretçiler Serhat Tokmak haklıymış da diyeceksiniz eminim. Büyükada ile ilgili video çekmeye biraz ara verdim. Sakın yanlış anlamasın. Bazılarınız yazmışsınız korktum mu? Arkadaşlar korksaydık gecenin bir yarıları adada ıssız ormanlık yerlerde dolaşmazdık. Biz videolarımızı çekerken hiçbir şeye, doğaya, bir maddeye zarar asla vermeyiz arkadaşlar. Hayvana, canlıya zaten asla vermeyiz. Mümkün değil. Bazılarınız onu yazmışsınız. Hani işte yok araştırırız. Araştırmanızda o belli bir takım deliller ediniriz ki edindiğimiz delilleri de sizlerle paylaşıyoruz. Akıl jimnastiği, beyin jimnastiği yaparak hep beraber bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Benim burada anlatmak istediğim şu. Neden Büyükada Türkiye Cumhuriyeti toprağı değil? Ben böyle düşünüyorum. Neden Yunan toprağı? Neden ben Büyükada'ya gittiğim zaman ikinci sınıf vatandaş olarak değerlendiriliyorum? Ben bunlara karşı çıktım. Gizemleri araştırdım. İşte vampirler hikayeleri doğru mu? Kiminiz yazdınız illa vampirlik bizim televizyonda Hollywood filmlerinde izlediğimiz gibi vampir olmayabilir. Yüzyıllardır çocukları iğneli fıçı dediğimiz fıçılara sokup onların kanlarını çıkartıp onların kanlarını içmek de bir vampirliktir. Keza Rum yetimhanesini yapan Alexander Valeri'nin, Kont Boris Bostern'in vampir tarikatının kurucusu olduğu için kilise tarafından aforoz edildiği internetteki bilgilerde zaten var. Yani belli bilgiler doğrultusunda biz de araştırmalar yapıyoruz. Keza sevgili Erkan Sevimli ile çektiğimiz o Rum yetimhane sonundaki yeşil ışık, gözle görülemeyen ışık, birçok şey çektik. Belli ki bir takım kişileri rahatsız ettik. Sonra baktım ki mesajlar gelmeye başladı. Belli bir takım yerlerden tehdit mesajları gelmeye başladı. Dedim ki biraz duralım. Bir de siz ziyaretçiler ailesi biraz sıkıldınız bu Büyükada gizeminden. O yüzden farklı videolarla tekrar önümüzdeki haftalarda yeniden başlıyoruz. Soğutacağız. Sakın Büyükada'yı unuttuk zannetmeyin. Araştırmalarımız devam ediyor. Biraz sonra arkadaşlar hep izleyeceğiniz video dediğim gibi 1,5 sene evvel, tahmini 1,5 sene evvel çektiğim değişik bir sadece bir fonda müzik ve görüntülerin olduğu bir videoydu. Bunu yayınlasam mı yayınlamasam mı diye düşünmüştüm. Daha sonra oraya aslında gitmekteki amacım hani ilköğretim okulu adı altında biz oraya çünkü ruhban okulu diye gitmiştik. Mesela internette yine tekrar ediyorum hiçbir bilgi yok. Haritada yerini göstereceğim. Okul o dönem tadilata girmişti sözde. Fakat orada dikkatimi çeken bir ayrıntı vardı. En büyük hatam o. Bodrum katında bir kapının arkasında bir tünel vardı. Ben oraya girmedim. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Bir de duvarı yaptık. Duvardan böyle bir delik vardı. Baktığımızda arkasında boşluk bir gidiş vardı. Oraya da girmedim. Şimdi o kadar pişmanım ki şimdi edindiğim bilgilerde aslında o dolaştığım sözde tadilat yapılan ilköğretim okulu ve 1800 yıllarda yapılan bir okul. Altından zaten gelen bilgilerde oradan Rum yetimhanesine, Ayayorgi Kilisesi'ne, İsa Rum Manastırı Kilisesi'ne giriş çıkış tünellerinin olduğunu yeni öğrendim. O zaman bu bilgilere vakıf değildim. O kadar pişmanım ki nasıl oraları araştırmadım. Şimdi araştıramam çünkü tadilat yapılmış. Müze şeklinde şu an sunulmuş. Son halini gidip görmedim. Gidip görenler varsa yorumlarını da paylaşsınlar. Çok daha fazla uzatmadım. Güzel bir 20 dakikalık bir görsel şölen var arkadaşlar. Konuşma yok.
hafif bir fonda müzik var. Mutlaka seyredin. Ayrıntılara dikkat edin. Dediğim gibi e, önümüzdeki hafta yine araştırma farklı dosyalarla devam edeceğiz. Ziyaretçiler ailesi olarak sizlere hiçbir yerde görmediğiniz, hiçbir yerde izleyemeyeceğiz yerleri izletmeye devam edeceğiz. Bazen video çekmeye ara veriyorum çünkü video çekmiş olmak için çekmiyorum arkadaşlar. Sizlere layık videolar çekmek istiyorum. Yavaş yavaş büyüyen bir aileyiz. Hepinize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bana gelen mesajları size sunuyorum. Siz de kafanızda bir beyin jimnastiği yapın. Acaba birileri bizde dalga mı geçti? Yoksa ciddi mi bu mesajlar? Daha sonra 1,5 sene evvel çektiğim pişman olduğum o deliklere niye girmedim? İşte o kadar pişmanım ki bilmiyorum. Şimdi zaten girmem mümkün değil. Ama orayı da boş bırakmadık. Sizden gelen bilgilerle İstanbul'un altındaki dehlizler, Türkiye'nin altındaki yapılar, bütün gizemleri aydınlatmaya devam edeceğiz. Etrafınızda, yaşadığınız bölgede bildiğiniz, duyduğunuz efsaneler varsa bizlere ziyaretçiler34 Instagram adresinden veya WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Biz de bunları not edip araştırmamıza devam edelim. El birliğiyle daha güzel yerlere geleceğiz. Bu arada arkadaşlar Instagram Ziyaretçiler Akademi adresinde takip ederseniz çok sevinirim. Yeni yapılanmalarımızda, yeni güzel oluşumlarımızda Şubat ayı itibariyle Ziyaretçiler Akademi sizlerle beraber olacak. Orada haftanın belli bir günleri buluşup çay içip sohbetler edebileceğiz. Aklımızdaki fikirleri paylaşacağız, istişareler yapacağız. Farklı konseptlerimiz var. Ziyaretçiler Akademi Instagram adresinden takip ederek oradaki haberlerden haberdar olmanızı rica ediyorum. Şimdi fazla uzatmadan önce gelen mesajları, daha sonra da İlköğretim Okulu olarak bilinen, yanında bir kilisenin olduğu Büyükada'daki Ruhban Okulu, 1800 yıllarda yapılan Ruhban Okulu, çok enteresan. Okulu da Alexander Valori yapmış. Bu da enteresan. Fazla bir bilgi yok. Onun hafif bir görsel şovuyla, fonda bir müziğiyle, konuşma yok. Orijinal videoyu bulamadım. Orijinal videoyu bulsaydım arkadaşlar yeniden düzenleyecektim. Elimdeki bu videoyla idare edeceğiz. Bir izleyin. Ayrıntılara dikkat edin dostlar. Önümüzdeki hafta yeni videolarla geleceğiz. Büyükada gizemlerini bırakmayacağız. Vordanis Adası'nı araştıracağız. Devam ediyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Amacımız Büyükada'da yaşayan iyi, güzel insanları rahatsız etmek. Bir cemaati rahatsız etmek değil. Şeytani şeylerle uğraşan insanları gün yüzüne çıkartmak. Bizi de korkutamazsınız. Elhamdülillah. En büyük koruyucumuz Yüce Rabbimiz her yerde ve bu vatan bizim. Asla bu vatanda kirli oyunlarınıza izin vermeyiz. Hadi bakalım videoyu izleyelim. Yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.